Tütsü yak. Yak. Evet. Herkes hazır. Şöyle bir saçımı atayım. Herkes hazırsa aylar sonra ne kadar oldu? Valla Hı. bence çok oldu Pelin. Arkadaşlar ben estetik oldum ve de mikrop kaptım hastanede. O yüzden de hiçbir şey yapamadım yani. Kim beddua ettiyse buradan sesleniyorum, izliyorsundur. Yemin ediyorum sana direkt bağlısın herhalde böyle yukarıdan bir baktı doğrultamadım Peki kendimi şu herhalde. an nasılsın? İyiyim şu an. Yani şöyle ki 22 Ocak'ta işte operasyonu oldum. 22 Ocak'tan 22 Şubat'a kadar zaten ışığa yürüdüm geldim. Şubat'tan sonra şu an iyiyim. Hani oturabiliyorum mesela yayın yapabiliyoruz çünkü artık oturabiliyorum. Hep yatıyordum. Dediğim gibi tütsüleri falan yutuyorum artık. Ya tebrik Peki ederim. estetiğin sonucu olarak iyi misin? Hani bu çektiğimiz acının sonucu olarak o istediğimiz görüntü oldu mu? Vallahi şöyle şimdi görüntü olarak soyunuyormuş değil mi bir anda? Yani oldu gibi. Eski bir erkek arkadaşım hatta biraz dalga geçiyor. Konuşuyoruz onunla. Diyor ki ya sen artık bir dergiye falan kapak ol da ben de diyeyim ki diyor ya benim eski sevgilim falan. Oldu. Yani herhalde bir Temmuz gibi falan böyle minik şortlarla 50'sinden sonra sapıttı diyecekler bana. Böyle minik şortla gezeceğim. Bundan sonra Instagram falan hep şortlu mayolu fotoğraf koymayı düşünüyorum. Oh, harikasın. Harika bir tane. Öncelikle hepimiz seni çok özledik. Seni de çok soranlar oldu. Sen herhangi bir açıklama yapana kadar bize tabii ki bir şey Yapmadım. yap. Biz periyodik aralıklarla sürekli birbirimizle ilgili bunu yaşıyoruz. Sen herhangi bir açıklama yapana kadar ben yapmıyorum. Sen herhangi bir açıklama yapana kadar işte öyle böyle derken bugün linç gelsini çok özleyen ve gündem de bu arada inanılmaz yoğun oldu. Hangi konuyla başlayacağız demeden önce maalesef yayın öncesi Evet. acı bir haber var. İstersen sana sözü bırakayım. Sen bir başımız sağ olsun de ondan sonra başlayalım. Valla demin story'de de söyledim. Yayına hazırlanırken bakın çok biz keyifli bir yayın yapacağız derken Başakşehir'de böyle bir trafik kazası haberi aldık. Biz değil mi Nevzat Bey'le de konuşuyorduk. Evet. Yayına hazırlanırken bir polisimiz şehit olmuştu. Efendime söyleyeyim ama 16 tanesi de yaralıydı. Tam detaylarını bilmiyorum kazanın fakat videosu var sosyal medyada. Ali Eyüboğlu buradan da selam olsun Ali abiye o paylaşmış. Gerçekten yani böyle hani savaş alanı gibi bir şey söyleyemiyorum. Hani geride kalanlara sabır diliyorum ailesine ve yaralıların da sadece yaralı olarak kalmasını, ağır olmamalarını diliyorum. Bir de trafik kazası yani hani. Gerçekten koskoca bir otobüs, bir sürü araç birbirine girmiş falan çok korkunç bir durum var Başakşehir'de. Bir saat önce falan olmuş olması lazım. Evet, gerçekten başı sağ olsun. Tüm polislerimize de acil İfade. geri kalanlara. O yüzden biraz böyle tatsız başladık ama hadi diğer konularımıza geçelim. Gün Geçelim. içerisinde sahibi olursak bunları iletiriz. İzninizle şu tokayla saçımı toplayayım. Mehmet Bey merhabalar. Ay Yıldız merhabalar. Bu arada izleyiciler de geliyor. Bugün yine magazin gündemi üstünüze afiyet kalabalık. Zaten yani maşallah dedim 40 yıl yaşamadığı için biliyorsunuz Onur Akay da aramızdan ayrıldı. Ben sonra size onu anlatırım. Evet, Mehmet Bey iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bilal Özcan çıktı mı acaba yoksa halen gözaltında mı? Çıktı galiba ya. Gözaltı çıkmadı yok. Ben Aa, çık onun ben hesabına biraz abi gözaltı demeyelim de ona herhalde şey de diyelim yani ya. nezarethanede diyelim. Evet. Yani Bilal abi çok deneyimli bir gazetecidir bu arada. Yani hata yaptı mı derseniz ben yayınını izlemiştim Demet. Yani orada şöyle bir şey var. Bir iddia üzerine yayın açtı. Fakat çok deneyimlidir gerçekten. Senelerin Bilal Özcan'ı. Böyle bir hatayı nasıl yaptı, gaflete nasıl düştü inan bilmiyorum ama çok net bir şekilde mesela işte bu bir neredeyse cinayettir falan gibi bir beyanda bulunuyor. Yani kesin olmadan bir şey söylenmemesi gerektiğini hani biliyoruz. O yüzden bu iddia ben hani orada bir böyle çok duygusal hareket etti, hızlı hareket etti. İçeride hala Bilal abi. İnşallah bir an önce çıkar. Bu mesele de çözülür diyelim. Peki şimdi konularımızı şöyle bir alayım önüme. Efendim Ece Erken'in bir açıklaması var. Ben seviyorum bu konuyu. Bir dikiz aynası açıklaması. Geç gelen bir açıklama. Tarihsiz bir açıklama. Onu bir konuşalım isterim. Sonra Aleyna Kalaycıoğlu olayı var. Evet. Yani kriminal yani o çok saçma bir yere doğru gidiyor. Orada bir Canberk diye bir
tırnak içinde fenomen de bu meseleyle ilgili yayın yapan bir fenomen de ölü bulundu falan. Yani iş Ölü hani mü bulundu yoksa ağır yaralı mı o çocuk? ben ölü bulundu diye biliyorum. Hemen Hı. kontrol ederim şuradan ama yani bir şey söyleyeceğim, çok kriminal hani böyle bir iş. Bu arada tabii ki hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'ya da rahmet dileyelim. Gencecik bir çocuk yani. Şimdi Kaybetti hayatını Canberk işte bu bak. arkadaşımızın şöyle bu olay olduğu esnada olduktan hemen sonra bu arkadaşımız kendi sosyal medya hesaplarından olayın nasıl olduğunu, işte olayın olma görüntülerinin kendisinde olduğunu, olayın işte aslını kendisini bildiğine dair açıklamalar yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla, değil mi? Doğru biliyorum. TikTok'ta Ha. yayın yapıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Kızacak insanlar bana ama abicim bu TikTok'ta yani bütün emniyet, yani TikTok şeye dönüştü bak. Bu Güllü'nün şeyinden sonra telefonu eline alan herkes, ya Esra Erol, hadi yani herkes böyle bir işte yok dedektif, herkes polis, herkes savcı, herkes bilmem ne. Ya eline telefonu alan, sürekli tırnak içinde bir de kendine gazeteci diyor. Deliriyorum. Şimdi bu arkadaş Allah rahmet eylesin ama o da aynı çözüyor. Böleceğim şimdi. En son Türkiye'nin en dürüst magazin yorumcusunun yine hesabı kapanmış. O yüzden Gördüm. derken biraz dikkat edelim kendi şeyimizi. Sonra Allah korusun böyle hesaplarınız üst üste kapanıyor, ağlıyorsunuz. Evet, devam edelim. Adres arada yapıyor, nokta mektup yolluyor Demet. Yani böyle bak diyor ki Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisi, bak bunu koymuş. Eski sevgilisine vurdurtmak isterken 21 yaşında bir çocuk boş yere rahmetli oldu. Olayla ilgili görüntüleri paylaşacağım. Şimdi Heh. arkadaşım, mesela bu görüntü Allah rahmet eylesin ama bu görüntü bu çocuğun mesela elinde varsa git polise ver kardeş görüntüyü o zaman madem. Sen niye Bir bunu de bu çocuk değil mi ki onun elinde olacak böyle bir görüntü? ne bileyim hani velev ki atıyorum orada o esnada yukarıdan çekiyorsun. Hani olur ya böyle mesela kaza anını falan balkondan çekiyorlar. Ya görüntüyü polise ver. Sen polise ifade vermeden bilmem ne yapmadan sosyal mi TikTok açayım da bakalım kaç Bir izleneceğim. şey söyleyeyim. Bunu Ya. Instagram'da paylaşmıştı. TikTok'ta ne paylaştı? TikTok'ta da işte bunun minimo devam. Ben TikTok'a çok girmiyorum ama hani klasik işte var ya TikTok'ta. Bugün Ha. çözüyoruz bu cinayeti falan. Ya Allah Allah kardeşim gibi bir durum söz konusu. Polise vermek daha mantıklı değil mi? Ve kendisi hayatını kaybetti mesela. Ne oldu? Nasıl oldu? Niye oldu bu olayla alakalı? Ben bunu şöyle yorumluyorum Pelin. Bence bu insanlar sadece bizim gördüğümüz tarafta bunları yapmıyorlar. Şimdi bir insanın tutup da herhangi bir Instagram hesabı açıp işte evinden, İstanbul dışı herhangi bir yerden böyle ünlü olmak ve etkileşim almak sevdasıyla yaptığı her şeyi aslında etrafındaki tehlikeli insanlara da yapıyorlardır. Yani sadece böyle işte seni beni konuşmuyor bu insanlar. Bu insanlar gerçekten dışarıda böyle ben her şeyi biliyorum falan diye geziyorlar. Ve günün sonunda da birilerinin kuyruğuna illaki basıyorlar. Şimdi öyle bir dönem yaşıyoruz ki zaten herkes yani ifşa böyle şey halinde, hani insanların gerçekten bütün hayatını etkileyecek boyuta geldiğinden dolayı bu mutlaka başka birilerinin de canını sıkmıştır. Canını sıktığı insanları konuşabilecek seviyede, yani şu seviyenin canını sıktığı insanın da bunu vurmama ihtimali olmadığı için konu böyle oluyor yani. Yani bu arada hani Bilal Özcan'ın üzerinden tekrar gideceğim. Ben bu tarz tutuklamaları ve bu tarz yayın ihlallerinin, yani tutuklanacak sebepte olan yayın ihlallerinin insanları çok kötü etkilediğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta senin de zamanında partnerin olduğu, benim de babamın çok yakın arkadaşı olan Erol Köse'yi kaybettik. Evet, Ne yapmıştır, ne etmiştir, kimin canını yakmıştır, orasını burasını bilmem. Ama şunu bilirim ki bir intihar görüntüsü bu kadar aleni şekilde yayınlanamaz arkadaşlar. ya Çünkü içinde rezalet. intihar dürtüsü olan herkesin aklına bak böyle bir şey yapabilirim fikrini sokuyorsun. Ve bu yayıncılık değil yani. Bu artık eline telefonu alıp şunu şurada gördüm çat çekeyim, bunu burada yaptım çat şey yapayım. Sonuçları gerçekten insan hayatıyla ödenen bir halde. Hemen Böyle, ertesinde başka bir TikTok fenomeninin köprüden atladığını yayınladılar. evet, onu da gördüm. Yani işte az önce yayından önce konuştuğumuz konuya geliyor. Çünkü hiçbiriniz, gerçekten hiçbiriniz bu işin eğitimini almamışsınız. Hiçbirinizin gazetecilikle ilgili, medya ile alakalı en ufak bir sertifikası dahi yok. Sadece hepiniz böyle tüküre tüküre video çekerek,
abuk subuk insanların üzerine kışkırtarak, etkileşim uğruna kendinizi ünlü zannederek bir hayat yaşıyorsunuz ve sonunda da insanların hayatına mal oluyor. Aynı şey benim için de geçerli olabilirdi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığım o dev linçin sonunda ben de kendi hayatıma son verebilirdim ya da çocuğum çok kötü etkilendi, sen tanıksın, ailem bir sürü dağıldı, bir sürü şey oldu. Ya yaptığınız işlerin sonuçlarına katlanacaksınız. Sonra ben sizi ifşa aldığımda gidip bana uzaklaştırma alıyorsunuz, bilmem ne alıyorsunuz. Konu uzaklaştırma konusu değil kardeşim. Bak sen dışarı çıkamayacak hale geldin. Anladın mı? Öyle oluyor o işin sonu. Yapacağınız şey bedelini ödeyin yani. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bakın hakikaten yani çok böyle ukala bir yerden gibi gelecek ama şimdi geçenlerde bizim Cüneyt Özdemir hatta birine sitem ediyordu. Benim de sevdiğim birine, hiç konuyla alakası yok. Sevdiğim birine sitem ediyordu. Ben gazeteciliği senden mi öğreneceğim kardeşim? Seversin sevmezsin. Cüneyt Özdemir ya bu. Yani yaptığı işler ortada, verdiği sene ortada. Ona bile yayıncılık öğretmeye kalkılabiliyor ya şimdi. Bunu kabul etmiyorum ben. Yani evet, TikTok'ta takipçi sayınızın çok olması önemli bir şey. Etkileşim müthiş bir şey. Benimkinin 20 katı 30 katı etkileşiminiz var. Amenna. Abi ama bu bir meslek ya. Bir izin verin de yani en azından bunu belli bir şekilde yapmakta. Hayır, ben neye şeyim biliyor musun Pelin? Bu bahsi geçen insanlar, seninle de kontak halinde olan insanlar, senden, benden, ondan, benden destek istemesin. Tamam, beni çok sevmek zorunda değil. Ama sen gerçekten gazetecisin yani. Benden Sen destek. ondan bundan destek istesin. Zaten yapmaya çalıştığının çok çok üzerinde bir iş yapacak. Size Yani, kafa tutarak, ona buna kafa tutarak, onu bunu şey yap. İşte bu çocuk mesela aslında sen Güllü dosyasında Ali Yedibela'ya fırsat verdin. Mesela O gerçekten beraber bir şekilde sesini duyurabildi. Mesela Ali Yedibela üzerinden konuşalım. Bu arada Canberk konumuz hani buradaki görsel durduğu için üstünden geçiyorum. Canberk hayatını kaybetti. Canberk TikTok'ta da sosyal medyada Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayıyla ilgili yorum ve yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti diye şu an bunu konuşuyoruz. O Ali Yedibela'ya ve Güllü olayına da dönersek tabii ki yer verdim. O da bana dedi ki ilk kez beni yayına alan biri, yalansa yalan buradan yollarsınız. Bana soru sordu. Teşekkür ederim Pelin Hanım dedi. Yani Evet. onlar da anladığım kadarıyla böyle bir şeye çok alışık değiller. Ben çok yaptığı, yani bana haber anlamında faydası olduğu sürece burada tabii ki konuk olur konuşur. Ama eğer Ali Yedibela benim karşıma geçip ben gazeteciyim derse işte o zaman bir saniye herkes bir duracak Onu yani. söylemeye çalışıyorum. Böyle bir Ondan şey var. sonra da yani birine saldırarak bir yere gelme olayını derhal bitirmeleri gerekiyor. Çünkü derhal bitirmedikleri zaman gerçekten hükümet, devlet, şu andaki bütün kontrol mekanizmaları bu konuda çok hassas. Hı hı. Yani önünden bile geçmediği cezaevleriyle dolu insanlar. Yani bir anda kendini orada buluyor ve bu da doğru bir şey değil. Çünkü o zaman da şöyle bir arsızlık ortaya çıkacak. Ne oldu ya, bir hafta 2 hafta yattım çıktım. Ya, Evet. anladın mı? O da doğru bir şey Yani değil. bu telefon var elinizde. Onu hani şuna çok okeyim mesela, kimsede olmayan bir görüntü olur. O Çeker. zaman olayın Polise ver. tanığı olarak zaten gazeteciler yer veriyor o Ayol insana. polise ver ya. Ya görüntü elinde değil mi? Önce polis. Sonra istiyorsan yani hadi yayınla, hani polisten önce TikTok'ta yayınlamayı benim aklım almıyor. Emniyete sen bu görüntüyü ver. Arkadaşlar TikTok'ta açıklıyorum. Sen kimsin ama? Yani bu doğru değil. Bu çok yanlış ve bu çok fazla yapılıyor. Çünkü neden? İzliyorsunuz. Buradan da selam olsun. Herkes bunları izliyor. İnsanlar izlediği sürece de bunlar bunu yapmaya devam edecek. Çekirdek çıtlayarak bu izlendiği sürece bu devam edecek abi. Orada herkes cinayet Sen ediyor. daha iyi bilirsin. Eskiden Twitter zamanında böyle çok yaygındı. Evet, Bak sonra evet. ne oldu? Twitter bir anda hayatımızdan yok oldu. X'e dönüştü. İnsanlar Twitter'da konuşamaz hale geldiler. Artık insanların kafa dağıtacağı hiçbir platform kalmayacak. Çünkü sizin kendinize önce otokontrolünüzü sağlayıp Evet. engel olmak. İnşallah. Sonra çok büyük yaptırımlar geliyor. Evet, şimdi diğer konumuza Ece Erken'e mi geçiyoruz? Şimdi Ece Erken'den devam edelim istiyorum esasında. Ece Erken bir açıklama yaptı. Onu video olarak almıyoruz. Bu telif derdimiz başımız ağrımasın diye. Ama hani Instagram hesabı Mega Mekin. Ben sevdiğim bir hesap. Onlar koymuş. O görseli alalım. Çünkü eşi Şafak Bey de var. Şafak Bey'le olanı alabilir miyiz Nevzat Bey? Eşi Şafak Bey'le ilgili bir açıklama yaptığı bir görsel var. Bekliyorum. Diyor ki bir olay vardı, hatırlar mısın? Şafak Bey böylece, Allah rahmet eylesin, bu arada kaybetti biliyorsunuz Ece Erken eşini. Çok da tatsız ve çok da kötü bir şekilde gördük biz bu Ve çok kaybı. da erken. Çok erken. Şimdi Ece Erken Şafak Bey'le birlikteyken, sen de belki hatırlarsın bu kronolojiyi.
Şafak Bey evliydi önce. Sonra evli olmadı. Sonra Ece Hanım'la evlendiler falan, böyle bir durum var. Ama orada o esnada hiç unutmuyorum, galiba Bircan'la birlikte magazin, yani söylemezsem olmaz, sunduğu dönemdir. Dikiz aynası kırmıştı. Kimin dikiz aynasını kırdı? Kadının arabasının mı, adamın arabasının? Şafak Bey'in arabasının, büyük Ha. Jeep'in dikiz aynasını kırdı. Fakat burada diyor ki bu açıklamada, orada diyor benim diyor erkek arkadaşım Şafak eski eşine gitmişti. Düşünsenize diyor, siz erkek arkadaşınızla oturuyorsunuz. Erkek arkadaşınız eski eşini ziyarete gidiyor. Siz de gidip kabın önünde demek ki aynayı kırıyorsunuz falan. Yani o kadar normal ve yani mantıklı bir şekilde bunu, yani videoyu veremiyoruz ama bulun Allah aşkına, hani çok normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Yani ben o zaman da böyle ağzım açık bakmıştım. Şu anda da bakıyorum. Yani hangi gezegende bu normal ya, gidip birinin dikiz aynasını ve de diyor ki bunu söyleyeceğim, kimse kusura bakmasın. Ne dedi biliyor musun? Ben içeride çocuk olduğu için kapıyı çalıp rahatsız etmek istemedim. Öyle de anlayışlı biriyim. Kapının önünde aynayı kırdım dedi ya. Bu görüntüleri kim verdi magazine? Aynayı kırma görüntülerini. Valla her kim verdiyse iyi ki verdi. O zaman ben Uçan Kuş'ta yorum yapıyordum. İnanılmaz eğlenmiştim yani. Vallahi çok gülmüştüm. Çünkü çok korkunç. 5 saat uğraştı tabii. O aynayı sökmek kolay değil yani. Kocaman ayna. Ben acaba doğru biri miyim bunu yorumlamak için? Bilmiyorum abi, yani bilemiyorum, yani eski eşi ver yani. Bu arada şunu da soracağım, yani kusura bakmasınlar, hani ne olur, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum Beyhan, işte bu. O sırada evliydi, yani eski eş değildi. Beyhan, hatırlattım, ben kronolojik olarak emindim, sen de. Yani kısacası adam karısının evindeydi. Ama orada Ece şöyle Hanım bir şey aynayı kırdı. Ece Erken orada şöyle bir şey söylüyor. Benimle beraber yaşadığı evden çıkıp gitti diyor. Evet. Şimdi maalesef şöyle bir Hadi durumdayız. geldik. Yani normalde bundan bir sene önce bana bu sözü verseydin böyle bir açıklama yapmazdım. Öyle de dürüstüm yani. Ama maalesef şöyle bir gerçek var. Türkiye'de boşanma davaları çok uzun. Boşanma davaları kadın istemediği sürece çok çetrefilli ve rezalet. Hı hı. Ve erkekler maalesef resmiyette evli olduğunu, kadın da olabilir bu, erkek kadın diye, ben şak diye boşandığım için ben kendimi tenzih ediyorum. Hı hı. Kadın da erkek de resmiyette evli olduğu zaman sadakat yükümlülüğü hala devam ettiği Hı için hı. ve bunlar 5 sene, 8 sene, 10 sene süreceği için başka bir paralelde başka bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Yok. Ve diğer kadınlar da bunu boşanmayı reddeden, boşanmak istemeyen ya da ütopik paralar karşılığı, bütün mal varlığını alma karşılığı boşanmak isteyen kadınlar da bunu çok güzel bir şekilde kullanıyorlar. Tabii ki doğrusu asla eski eş Ayna ya da o kırmak anda olmadı. halihazırda var olan eşin bulunduğu meskene doğru gitmek değil. Ama ben o yüzden sana bu soruyu sordum. Bu görüntüyü kim verdi? Tabii Şimdi ki öyle bir ben olsam ben ana habere kadar verirdim ya. Ben eski eşi Benan Hanım, hiç unutmuyorum Benan Hanım'ı. Vallahi billahi ana habere kadar verirdim. Billboard'da falan yayınlardım. Benim evimin önüne geliyorsun. Günün sonunda ben bu adamla resmi nikahlı mıyım kardeşim? Resmi nikah bende mi? Duruyor mu yani? Değil mi? Çocuklarımla beraber evdeyim. Sen benim evimin önüne gelip benim resmi nikahlı kocamın arabasının dikiz aynasını 20 dakika zorlayarak kırıyorsun. Ben bak camı açar, villaydı, bir sigara yakar, izlerdim. Görüntüyü de ben kendim zaten elimle servis ederdim. Burada kimse oturup da kadına niye yaptı demesin Allah aşkına, yani git ne Abi ben aynı yapmam. mı ya? Ben yapmam. Neden yapmam biliyor musun? Tamam, veririm. Birincisi, benim zaten resmi nikahlı eşim aylardır eve gelmiyor ve başka bir kadınla yaşıyorsa zaten o eve bir daha asla giremez. Yani Hah. anladın mı? Ben o eve o adamı sokmam, birincisi. Hı. İkincisi, kadının yapmış olduğu şeye de giderim, adamı gönderirim. Derim ki buyur kardeşim, seni bundan sonra beraber olmayı tercih ettiğin kadın bu. Güle güle Aynen. Allah versin derim. Şimdi bir insan imza attı diye 23 yaşında, 25 yaşında, 35 yaşında bu zorunluluğu ve bu şeyi yaşamak zorunda değil ya. Yani Ya bu doğru. bu arada bu işin Bu tam doğru tersi de var Bu Pelin'ciğim. doğru ama burada Benim de kapımın önünde geziliyor ve ben de rahatsız ediliyorum mesela şu anda. sen de var. Çek ver abi. Ben Yani çekip vermem. Neden vermem biliyor musun? ben Şu veririm. Ben tarafta de çekerim. 9-10 yaşlarında çocuğu var abi. Bu insanlar niye benim çocuğum okuldaki arkadaşlarından bunu duysun ki, aylarca duydu sen Aşkım. biliyorsun. Niye Şimdi- karşı tarafın kendi annesinin ruh sağlığı bozuk diye bunu yaşasın?
Şimdi Yani ama şunu şöyle bir şey anlatmaya var. çalışıyorum Ama bir şey arkadaşlar. Bir söyleyeceğim. Bir dakika. insan eve gelmiyor ve başka birini seviyorsa bitireceksiniz. Abi ama şöyle de bir şey var. Tabii bitireceksiniz ama eğer sizin evinizin önüne geliyorsa da kendi çocuğunu düşünmeden, yani benim annem delirdi derler diye insan kendi çocuğunu düşün. Evden çıkıyorum evden. Aynayı kırmaya gideceğim ben. Hazırlandım. Düşünüyor olsa 3 senedir evde olmayan babasıyla evli olduğunu iddia eder mi? Ama seninki başka bir vaka. Burada başka bir şey var. Benan Hanım ve Herkes Şafak Bey ve başka. Ece Bu ya vakanın da ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü yani hepsi dışarıdan de aynı bakıldığında değil. hepsi de aynı gözüküyor. Ve bunu Dışarıdan gerçekten aynı gözüküyor Demet ama şunu hep es geçiyorsunuz bak. Burada hep iki kadın. Ya ne olur kızmayın ama iki kadın birbirine yükleniyor abi, tamam mı? Hep. Ben de diyorum ki hiç şunu düşündünüz mü? Ortada bir beyefendi var ya, şimdi Allah rahmet eylesin, Şafak Bey üstünden konuşuyoruz ama belki ona başka bir şey, bu senin özelinde değil asla ama genel olarak şu da oluyor ya, adamlar da bazen genelde ona da böyle buna da böyle yapıyor ya. Vallahi boşanacağım. Şimdi boşandım. senin sonra çok özür dilerim lafını bölüyorum. Senin söylediğin soru ne biliyor musun? Arkadaşlar siz hangi biriniz Fikret Orman'a gidip metres dediniz? Ha, adamlara Gürkan da. ne diyorsunuz yani? Anladın mı? Ya bunu yapamaz. Orada ne dediniz? Daha evlenmeden başka bir ilişki yaşıyor. Adam da kadını boşamıyor. Yazık, kadın da çocuklarından ayrı. Niye öbür hikayede iki kadın birbirine giriyor? Zaten iki kadının birbirine girmesi anormal. O yüzden zaten sorun var. Yani ben şunu anlamıyorum. Olayın başı zaten saçma. Başka bir kadınla yaşayan adamı sen niye evine alıyorsun? Ya ama işte orada şöyle bir şey var aşkım. Şunu es geçiyorsun ya. Adam eve girerken ne diyor biliyor muyuz? Dinleme cihazımı taktık adama. Adam belki diyor ki aşkım ben geldim ya. Bıktım bundan. Vallahi kurtulacağım. Bana yapıştı. Kurtulamıyorum. Hayatımın anlamı. Seninle evlenmiştim. Çocuklarımın anası. Geldim dedi mesela. Nereden biliyoruz? Dinleme Ben cihazımız var. sana böyle biri geldiğinde kapıyı açacaksın herhalde. Abi 20 yıllık evliysem, 10 yaşında Açma. çocuğum varsa, Sana ne ya, kaç çocukluğumu sene olursa aşkınsa, olsun çok ne? aşıksam açabilirim belki ya. Belki derim ki ya Günüsü, belki de derim ki hakikaten ya benim kocama da yapıştı deyiveririm yani, gaflet. Bu günün sonunda kapıyı açan kadına yükleniyoruz. Tamam mı? Hiç demiyoruz ki ya bu adam oraya niye gidiyor yani? Ben Adamların bu adama da fiziksel yükleniyorum. halinde hiç Ayşe'nin arkasından sorunumuz yok. konuşmak gibi Bunlar. olmasın. Ama adama da yükleniyorum. En son günün Ben adama sonunda yüklenme hikayenin taraftarıyım. sonunda tek bir suçlu çıkmasına da yükleniyorum. Bu doğru melez edilmemiş bir hikaye yani. Adamların bunu yönetebilmesi lazım. Adamlar bunu yönetemez Pelin'cim. Kim yönetebiliyor? Benim oğlum var, görüyorum yani. Yaratılıştan yönetemez yani. O zaman işte yönetemiyorsa iki seçenek var. Evdeki kadın, yani resmi nikaha sahip olan hanımefendi diyecek ya bu başkasıyla bir hayat kurmuşsa, Benan Hanım ikinci sayfa programına yazmıştı. Evet. O zaman tabii bu yani çarşaf şeyler de çıkmıştı yani hikayenin öyle olmadığına dair. O zaman iki kadın da diyecek ki, biri diyecek ki bende resmi nikah var ama başka biriyle bir hayat kuruyor. Ben Allah kahretsin hemen boşayacak zaten. Bence öyle olmalı. Öteki de ama diyecek ki önce bir resmi nikah gitsin. Bir bakayım. Şunu anlamak lazım Pelin. Kimse yani resmi nikah var ve ben intikamımı alıyorum ve o adamı ona vermiyorum. Bir intikam yöntemi değil. Kendini cezalandırmak bu. O kadın için öyle yani Evet. burada Ve o kadın onu yapmadı bu arada. Ben biliyorum, sonradan iş kurdu. Ben bir sürü kermeste, evet, çok güzel bir işi var şu anda. Çocuklarıyla beraber, hatta en son çocuklar babalarını kaybettikten 1-2 sene sonra çok güzel bir kermeste çocuklarla beraber satış yapıyordu kurduğu işten. Ama ilk Bu başta arada kadın çok ciddi mücadele vermişti. İlk başta bu ilişki başladığında çok ciddi mücadele verdi. İkinci sayfaya çıktı, telefonlar açtı, fotoğraflar koydu. Ece Erken'le birlikteyken Şafak Bey ailecek tatile gittiler. Orada el ele, Benan Hanım kocasıyla el ele videosunu da koydu yani. Orada daha artık böyle aleni, karşılıklı bir uzun müddet bu konu bambaşka. sahip, yani en son ayna kırıldı. Yani o yüzden bugün Ece Erken çıkıp benim erkek arkadaşımdı. Niye böyle bir açıklama yapıyor bugün çıkıp bu arada? Talihsiz buluyorum ve de kronolojik olarak yanlış buluyorum. İkincisi de o gün de söylemiştim. O aynayı yani günün sonunda yazık, günah ya. Yani hakikaten şunu hiç anlayamıyorum. Biz kadınlar lütfen şunu romantize etmeyin. Erkek arkadaşıma sinirlendim, arabasını çizdim. Kendinizi bu kadar küçültmeyin ya. Evet ya. Hayırdır bir adamın arabasını çizeceğim. Sileceğini kırayım bari. Bir de biz hiçbir zaman hiç kimsenin ne eski eşiyle, ne eski sevgilisiyle, ne eski bilmem nesiyle, hatta hiçbir zaman beraber olduğumuz kişilerin ailesiyle muhatap değiliz. Biz sadece beraber olduğumuz insanlarla muhatabız. Doğru ya da yanlış, siz bu sorunları eşinizle çözmelisiniz.
yani üçüncü şahıslarla ikinci şahısla olan problem çözülmüyor maalesef. Çok garip ve işte diyor ki normal bu konuyu açmayın diyor. Herhalde canlı yayın açmış Instagram'da tahmin ediyorum. Sormuşlar tabii ki. Ben olsam ben de sorarım. Ece Erken'i tanımıyorum. Bir kez telefonda bir program yüzünden böyle bir bağırmıştı partnerime. Bize kızmış. Hiç oturmadım kalkmadım tanımam. Ama o zaman da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Yapmaması gerekirdi bu açıklamayı. Bence bu konu her zaman çünkü gündemde olacak. Ben unutmuyorum. O ne arabayı unuturum ne o ayna için 10 dakika boyunca bir de yani mücadele ileri geri ileri geri. İçim gitti yani. Bak hanımefendi ne yazmış? Adamın malına zarar vermek çok sakinleştirici bir şey. Ben yani Derya Hanım yapmayın Allah aşkına. Ya Ben bana göre tenezzül etmeyin ya. Tenezzül erkeğe etmeyin. zarar vermenin en güzel yöntemi Yok onsuz saymak. mutlu olmak. Yok sayın ya. Yok. Onun dışındaki her şey sizi o erkeklerin gözünde daha geri dönülemez ve daha zavallı gösteriyor. O yüzden bence buna gerek yok. Yani şey yapmıyor. Vay işte bak arabamı çizdi beni ne seviyor falan demiyor yani herhalde. Ya çünkü biz hep bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Erkekler arasında şöyle bir şey var Pelin. Kadınların erkeklere kötülük yaparak, yani kötü konuşarak, işte sen bana bunu yaptın, seni böyle cezalandırdım diyerek bir geri döndürme isteği var. Erkekler bunu asla yemiyor, bunu istemiyor ve sevgili Gülsenen Budayıcıoğlu'nun bir lafı vardır. Erkekler sadece neşe arar. Yani karılarını aldattıkları çoğu kadın karılarından daha çirkindir aslında. Daha yaşlıdır, daha kiloludur. Hani o kadınların bildiği aslında ben daha güzel niye bu adam buna gittiğinin sebebi hep neşedir der. O yüzden rahatsız ediyor adam herhalde. Yani bu arada yani ben de şimdi iyice linç edileceğim. Erkek çok da önemli bir canlı değil ya. Canınızı niye bu kadar sıkıyorsunuz? Biri gelir gider anladın mı? Böyle çok da mühim. Ya Allah bismillah olmazsa falan bir şey değil. Bak 45 yaşında sonunda içeriden arkadaşım gülüyordur. Yani kimsenin arabasını çizmek için zahmet edemem vallahi. Anladın mı? Yani tırnaklarım çok daha değerli kimse kusura bakmasın ya. aynen öyle. Canım yanmışsa intikam almak için tabii geri dönülmez. Ben bunu yaparsam adama geri dönmem zaten. Yani zaten adam da o arabayı eğer mundar ederseniz biraz sinirlenirler diye tahmin ediyorum. Arabaları çok kıymetli değil mi? Hiç hayatımda öyle bir şey yapmadım yani hani. Zaten Ben de ne münasebet ya birinin yapacağım. arabası falan. Ben Böyle bir zaten evet. biz zaten sen kendi yani bizim arabamızı çizebilirler Demet mesela ben ondan korkarım. Yani keşke arabamı çizselerdi. Evet devam ediyoruz. Yani hani o olabilir. Peki şimdi Ece Erken böyle bu konuyu gündeme getirdi. Daha çok konuşulurdu derken ama Bircan Bali bir şeye girdi, polemiğe girdi. Bence o çok O daha neden güzel. ya? Onlar Zuhal Topal'la niye birbirlerine girdiler? Abi çünkü şimdi ben Bircan'ı severim, aram iyidir. Kötü de tutmam, korkarım Bircan'dan valla. Ama Bircan bizim Esra Balamir'le, Esra benim eski partnerim. Esra'ya bayılırım bu arada. Çok tatlıdır Esra. Beraber bir program yapıyorlar bunlar. Böyle oturmuşlar işte bir böyle bir masada çok böyle John'dur Esra şıktır falan böyle ikisi de tam bildi mi topuklu ayakkabılar saç baş yapılı oturup milleti eleştiriyorlar. Kılığını kıyafetini abi. Şimdi orada Bircan diyor ki Zuhal Topal için biri Zuhal Topal'a söylesin çok iri yarı olduğunu diyor. Böyle diyor insan azmanı gibi diyor. Bunu alalım Nevzat Bey bu görüntüyü. Diyor yani böyle çok iri yarıdır diyor. Nedir onun ismi? Öyle giyinmesin diyor. Yani. Onun üzerine Zuhal Topal da mikrofonu uzattılar. Dedi ki Bircan Bali kim dedi. O kim dedi. Onun üzerine Bircan da burada gördüğünüz gibi aşağıda şöyle yazmış. Sonra gazını alamadı Bircan. Sabah ben baktım sürekli story'den Zuhal Topal'a laf sokuyordu yani. Sürekli. Bunu buradan okuyabiliyor muyum bakayım? Biz çok tatlıyız aşk olsun ya inanılmaz tatlıyız. Peki ben okuyayım mı? Sevgili Zuhal Topal kusura bakmayın ağzınıza girdim ama anca görüyorum. Sevgili Zuhal Topal sanırım zamanında ahlak erozyonu olarak gördüğüm izdivaç programlarının kurgulu senaryolarından kafanı kaldıramadığın o dönemler ben 13 yıl boyunca canlı yayında sizin yaptığınız programlara işim gereği maruz bırakıldım ve çok şükür ki o yayınlar devlet tarafından kaldırıldı. Beni tanımaman hiç televizyon izlemediğini gösterir ya da herhangi bir haber kanalı. Bak buna inandım işte. Zira ülkemde yangınlar varken siz bir haberdiniz. Tatilinizi ve paylaşımlarınızı kesmemiştiniz. Şu an benden bir haber olduğunuz gibi diye Bircan efendim şöyle küçük bir
mektup bırakmış. Sonra bir de bugün storylerden de devam etti yani. Çünkü Zuhal Topal'ın açıklaması şu. Kim o? Yani yüzde bu ifadeyle yaptı onu. Bak devam ediyor. Bak bak bak. Bircan'a bak. Yıllarca kurgulu programlar yapıp insanları kandıran tüm programlara insanları aptal yerine koymadıkları ve gerçekten altyapı gerektiren programlar yapmalarını dilerim. İyi haftalar. Bir de Allah kimseye ismini bile bilmiyorum dediği insanın haberlerini ve yorumlarını oturup saatlerce okuyacak kadar boş vakit vermesin hem de tatildeyken. Kız bir joyine dert oldun. Daha dur, acayip bir şey daha söyleyeceğim. Uykularınız kaçacak, bekleyin. Ne oldu? Ekibinin içinden beni arayıp gizli gizli teşekkür eden, yıllardır biz neler çekiyoruz bir bilsen abla diyen isimleri veremem. Benim ekibim bana bunları söylese ben de insan içine çıkamazdım. Ben sana söyleyeyim, çok yarışmacı ağırlamışsın. Hepsi ulaşıyor bana 1, 2, 3 tıp. Sonra şu an bak Simge mi acaba, şu an izleyicilerimizden biri diyor ki Bircan Yemekteyiz yarışmasına katılanların Zuhal hakkındaki kötü DM'lerini şu an itibariyle yayınlıyormuş. Şimdi Bircan yani şimdi arkadaşlar Sürekli ablanın artı olan. sus. Bu arada biz de özellikle sanki Zuhal Hanım'ın en çirkin halini koymuş gibi oldu. Ondan yapmıyoruz yani, screen şey aldık. Yani kadın böyle bunu görsün. Gerçekten iyiyim ama Bircan şimdi çok ince ve hani beden, ben de çok fazla kez canlı gördüm onu aynı yerlerde Haklı tek yaptı. Bircan, Hatta evet. Antalyalıydı eski eşi de. Yani çok zarif ve çok ince, kendine kıyaslıyorsa beni hiç görmesin. Ama şimdi iri yani, ben Zuhal Topal'ı canlı görmedim bu arada. Ben Ya de zor. bilmiyorum ama Şimdi Bircan'a göre ben de çok iri olabilirim. bu yayını izlersiniz Zuhal Hanım. Ben baştan Ben bu arada böyle şeylerden hiç etkilenmediğim için özür yani dilerim kadından, dur. ben yani bir yorum olarak nitelendi. Hani bu seviyeye ya, o kim ki demem mesela, yani bana biri öyle dese. Ya şimdi Bircan Bali'ye o kim ki denir mi? Yani şimdi buradan Zuhal Bey diyorum. Zuhal Hanım izlerseniz baştan özür dileyim bu görüntünüz için. Asla kasıtlı yapmadık. Buna da kızıyorlar. Çünkü bilerek değil. Öyle dondunuz. Onun dışında şimdi Bircan Bali kimdir demek pek olmadı ya. Yani hakikaten şu sokakta Olmadı. Bircan'ın Yani ya. şey değil bu arada. Bence de olmadı. Yani bence gayet de herkesin bildiği biri olduğunu düşünüyorum ben, ama hayır ya, bilmeye de bilir, önemli değil ama biri hani çok Bütün sektörde olup bilmesi bilmemesi ve mümkün değil ya. Allah aşkına. bu kadar bel altı, bilmiyorum yani, Bir de saçma. şey yaptı. Hani altyapı lazım falan böyle. Hani küçük inceden şunu yaptı. Onu bana da yapıyorlar mesela. Çok eğlenceli. Magazin mi sunmuştun sen falan diyen oluyor mesela bana bazen. Kime, Bircan'a mı söyledi altyapı lazım diye? Hani altyapı lazım falan. İnceden hani magazinci. Siyasal bilgiler mezunu falan diye biliyorum. Siyaset okudu. Evet, Siyasi evet. Yani bilimler öyle. yani altyapısı var. Ya günün sonunda Zuhal Topal ne desin? Tanımıyorum demeye getirdi. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Zuhal Topal'ın kocasıyla arkadaşım. Hani onu da söyleyeyim. Eşiniz benim arkadaşım. Hatta Amerika'ya seyahate gittiniz. Bana melatonin getirdi. Merhabalar Korhan. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir eşiniz var. Yani sizi tanımıyorum ama eşinizi tanıyorum. Neyse. Yani söyleyeyim de üstümde kalmasın. Bambaşka bir yere doğru gidiyor işte, değil mi? Çok tatlı adam. Bu arada çok şeker, çok yakışıklı. Çok da yakışıyorlar. O da iri yarı çünkü. Şimdi Bircan Arkadaşlar, iri yarı olmak kötü bir şey değil. bence hiç değil bu arada. Ben Ya, gayet iri ne yapsın kadın, omuzlarını mı kestirsin yani? Ya, iri yarı olmak kötü bir şey değil. Birinin birine yani o çok iri yarı demesi de kötü bir şey değil bence, ama bilmiyorum. Kendileri bilir ya. Yani Bircan bunu orada Hayır, şey dememiş ki Allah iğrenç yaratmış, işte şöyle kötü, eli böyle. Hani iri yarı demek başka bir şey yani. İri bir insan olmak kötü bir şey değil bence, ama bilmiyorum. Ben herhalde kendim iri olduğum için. yani şey var, nedir orası, konsept olarak orada Esra Balamir'le bunu eleştiriyorlar. Esra burada, ben yayın yaptım çok uzun dönem, yani benim saçıma kaynak yaptırır, bana giyim kıyafet alır, eleştirir o, yani hakikaten öyledir. O herkes şık olsun ister. Onun dışında Derya diyor ki göğüslerin büyüklüğü dışında iri yarı değil. Ya iri yarı olsa ne olur yani. Ya iri yarının karşılığı olarak böyle füze atmayı ben anlayamadım ya. Gerek yok ya. Evet, aynen öyle, çok iri yarıyım. Bir gün kendisi beni giydirsin isterim dersin. Konu Yürür biter. dersin yani. Hani bir de Bilmiyorum. şimdi abi mesela sabah ben şey koydum şimdi. O zaman bütün futbolcular da beni paralasın. Yazdım mı bilmiyorum ama bizim erkekler de bu futbolculardan sonra dar paça pantolon al. Arda Turan, bak isim vereyim mi? Çok özür diliyorum. Dar paça pantolon parantez bacağınıza giyince İtalyan olmuyorsunuz. Yani mesela ben de bunu söyleyince bu böyle bir şey mi? Yani hani eleştiriyorsun. Giyme kardeşim, yakışmıyor gibi Ya bir şey. ben işte bilmiyorum ya. Eleştiriyle sonra eleştirinin karşılığı olan hakaret ya da işte küçümseme falan. Bu kadınlara ne oldu ya? Herkes birbirine bir anda.
bir de Bircan Balik yani ben hani Zuhal Topal'ı gerçekten oturup kalkmadım. Ama yani tatlı biri olduğunu düşünüyorum. Eşinden yola çıkıyorum. Yani böyle daha naif, daha böyle hırlamayacak, daha sert cevap vermeyecek biri olduğunu düşünüyordum. Bir de Bircan Bali ya o karşımızdaki. Yani şöyle ki Bircan Bali ile hatırlarsın ben konuk ettim. İlk sorduğum soru şu: partilerin çenesi kilitlendi dedim yayında. Hatırlıyor musun? Seren Serengil kısmi felç geçirdi yani. Şimdi Doğru. yani bir reputasyonuna bakarım karşımdakinin yani. Evet, doğru. Yani Evet, ters diğer dönmüş konumuza kaplumbağa geçelim. gibi ters dönmüş kaplumbağa gibi Seren Serengil yerde böyle duruyordu en son. Rica ediyorum yapmayın etmeyin. Peki göğüslerinin büyük olduğunda siz söylemesiniz asla fark etmezdim. Ben de Vallahi fark etmem. hiç aklımın ucundan geçmemişti. Evet yani bu daha konuşulur. Biz bugün yayına girerken şimdi Bircan daha gazını alamamıştır, devam ediyordur diye düşünüyorum. Öyle sert bir format bu arada. Yani Öyle mi? tabii Esra da geçenlerde birine böyle çok sert öyle giymesin, öyle bilmem ne yapmasın falan diyordu yani. Hani orada sertler. Evet, Yapacak o bir şey yok. iyi. Peki şimdi bir tane boşanamama hikayesiyle bir şey soracağım. Dilan Polatlar boşanıyor mu, boşanmıyor mu? Sen biliyor musun? Ben onları takip etmeyi çok önceden bıraktım. Bence onlar da kendilerini takip etmiyor. Galiba onlarda bir boşanma durumu söz konusu. Fakat enteresan olan şu: ben de yani nadiren bakıyorum. Garip olan, hani sana değişik gelebilecek, hani bunca zaman sonra Engin Bey paylaşım yapmaya başladı demek. Evet, evet. Biraz orada roller değişmiş. Onu da şeyden görüyorum yani. Yani Hani çay may falan bayağı. arada bir Sıla'dan görüyorum falan. Demek ki Türk kahvesi içip yarın öbür gün karşımıza çıkacak. Yani Engin Bey yavaş yavaş bu çayı mayı falan hallediyor. Bırakmış. Sosyal medyayı bırakmış. Bırakır mı gerçekten sence? Yani %100 bırakır mı? Bence döner. Keşke bıraksa. Yani ben de keşke bıraksa şöyle. Kendi sağlığı için diyorum bu arada. Evet, iyi gelmiyor. Bir süre bir uzak durmasını ben başından beri söylüyorum. Bu Feyza döneminde de söylemiştim ama bırakacağını sanmıyorum. Açıyor kapıyor gibi bir şey oldu. Fakat Evet. en eğlencelisi, Engin Bey şöyle bir şey yaptı. Dilan Polat'la Engin Polat'ın WhatsApp yazışmalarını koyuyor. Yani kendi karısıyla yazışmalarını koyuyor ve diyor ki hayret ediyorum diyor. Yani orada çok enteresan bir ayrılık kımsı bir şey yaşanıyor yani. Allah Allah. Bilemiyorum, boşanırlar mı, boşanmazlar mı? Peki, şeye geçelim. Gülşen ve Erol Köse, senin bu konuda Erol Köse ile ilgili baban tanıdığı için ne söylemek istersin? Ben ilk haberini aldığımda aldığımda babamı aradım. Ne dedi? Babam da son dönemlerde pek iyi olmadığını söyledi. Ama sağlıksal olarak hani bir ALS Hı teşhisi hı. konduğu haberi yoktu. Şöyle bir yorumu oldu, bilmiyorum, İnşallah bana kızmaz şimdi yorum paylaşıyorum diye, ama çok severdi konuşulmayı. Gidişi de konuşulur oldu gibi bir yorumu oldu. Yani ben mesela bu konunun da niye ortaya çıktığını, ya bu kadın evli arkadaşlar, ya bu kadın evli ve çocuğu var. Çocuğu da haberleri görebilecek seviyede Mahvoldu. Yani o yaşı var. Yani evli çocuk. bu konuyu, yani ne bu adamın rahmetli olmuş babasının kızı olarak bu konuyla alakalı bir konu var şu anda, ne de bu kadının kocası ve çocuğu için çözüme ulaşacak bir durum var. Bu konuyu niye konuşuyoruz mesela şu anda? Seyhan abla dedi ki çıkıp bizim yayın. Ben sana söyleyeyim. Onur Akay aramızdan ayrılmadan önce Mars'a bu arada soruyor. Ayrılıp ayrılmadığını yalnız aşağıda sana soruyorlar. Sen Ben de bilmiyorum ki. galiba periyodik aralıklarla sizden aranızdan ayrılıyor herhalde. Ben anlamadım. Vallahi açıkçası bir gün uyandık. Ben gidiyorum dedi. Yani ben de işte bu ameliyattan sonra bana şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Bu estetikle beraber. Ben eskiden insanlar hayatımdan çıksa falan üzülürdüm böyle falan. Şimdi de yemin ediyorum bak, hani güle güle dışında kimseye hiçbir şey söyleyemem. Hani Ama hiç hayatından çıkarken sana haber vermeyen adama ne diyeceğim? hani ben giderdim, ben böyle duygusal giderdim. Mıy. Ben çok şeyimdir canım. Beni terk etmediği yere yatmış insanım ben sevgilimin önünde. Allah aşkına ayağına falan kapandım. Fiziksel olarak ayaklarını tuttum. Son anestezi seni çok iyi hale getirmiş. İşte ben bu anestezi narkozu aldım. O yüzden Onur yayını bırakıyormuş. Böyle gördüm. Koydum. Ortak bir tanıdığımız var. Dedim ki gerçekten bırakıyorsa bana haber versin. Bir de ben çok kızgınım dedim yani. Bu saygısızlığı kabul etmiyorum. Bana bir açıklama yapması gerekiyor dedim. Benim için bu noktada, ama seviyorum, bir bildiği vardır. Açıklama yaptı mı? Ne bileyim, yapmadı yani. Ha. Vallahi hiç şey sormuyorum bile, ama bizim bir yayında, Onur'un da olduğu yayında Seyhan Soylu girdi. Dedi ki Gülşen dedi zamanında
Erol Köse'nin evli olduğunu biliyordu. Hani senelerce ben bilmiyordum, beni kandırdı falan diyor ya, o doğru değil. Biliyordu kardeşim dedi Seyhan abla. Burada çıktı. Ondan sonra tabii biz magazin camiası işte unutmuyor. Çat diye şey çıktı. Erol Köse o zaman Gülşen'e ben boşandım diye yalan kağıt göstermiş. Yani evrakta sahtecilik yapmış. O sahteciliği yapan kişi de zaten sonra yargılanmış falan. O da Aa, o da çıktı ortaya. Yani esasında Gülşen bilmiyormuş. Erol Bey Allah rahmet eylesin. E, boşanma ilamının çakması yapılır mı ya? Ve yapılır. subhanallah gerçekten yani. Onu yapmış. Erol Köse'nin eski eşi cenazede var mıydı? Kızı vardı, eski eşini görmedim. Yani Hı. ben de gitmedim de hani dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Fakat Seyhan ablanın söylediği şey kadın Benim bir analizim var bu konuyla ilgili. Buna ne diyeceksin bilmiyorum. buyur. Hakkında kötü konuşmayan, daha iyi dileklerle uğurlayan. Yani zamanında biz de çok vakit geçirmiştik. Sen bir duayendin. Hani olur böyle şeyler. Yani kimse cenazeye gitmemiş. Neden? Bir Hande Yener'i gördüm. Evet, neden? Abi demek ki kimse öyle çok iyi konu, yani şimdi hani iyi Hayır, konuşan var iyi mı? konuşmayanlı zaten gitmemiş. İyi Ama konuşan var hakkında mı? iyi bir dilekle uğurlayan da gitmemiş. Ya acaba onun hakkında iyi bir şey düşünmek de mi? Ha, anladım. Ama şöyle bir şey var. Ben çok samimi kendi deneyimimi söyleyeyim ki ben mesela çok sağlam kazık yedim ya. Ben hakkımı helal ediyorum, ettim ama ben de öyle bir kazık yedim ki gerçekten 2 sene atlatamadım ya. Bir sene bayağı depresyona girdim. Yani çok ciddi bir, sağ olsun, severdi öyle insanların canını yakmayı şimdi. Eski eşi cenazede varmış. Beyhan çok teşekkür ederim, iyi ki varsın. Bak cenazede varmış. Şeydi yani, kırıyordu insanları. Niye yapar bilmiyorum. Yani sadistikti. Bana yaptığını mesela benden hani ne olacak benim canımı yaksan. Böyle çok sert şeyleri vardı. Fakat mesela Tolga Karel bir şey paylaştı. Abi şimdi Tolga'yı da severim ederim ama o düşüş görüntüsü var ya, hani Erol Bey onu koydu. Üstüne de ya onu koydu ve üstüne bazı insanlar böyle ölmeyi hak eder falan gibi böyle çok Yok, ya, o şey neden biliyor musun? Hiç ya. kimse hiçbir şey Yok. başına gelmeyecek zannediyor. O yüzden yani o çok şey. Ya bazı kötülüklerin karşılığı bu olmamalı. Ben de aynı fikirdeyim. Yani ayıp. Yani Evet. günün O yüzden sonunda ben bu de çok açıkçası hani bu konuyla alakalı da konuşmayı da bu konunun ayıp çok gündemde yani. doğru bulmuyorum. Çünkü biri ölü. Birinin ölüm yasını tutan bir kızı var. Birinin 10 yaşlarında bir çocuğu var. Ve evli. Herkes bir şey bekledi. Yani ama günün sonunda şöyle de bir durum var. Şimdi bu adam hatırlarsan zamanın Erol Kösesi'yken hani o böyle falan basın toplantısında arkadaşlar ben Gülşen'e aşığım dedi ya. Ya ben hani gerçekten bunu söyleyince herkes bana kızıyor. Kendisine de söylemiştim. Hayatımda gördüğüm en romantik açık anlardan biriydi dedim. Ben söyledim bunu ona. Çok romantik bulmuştum dedim. Bana dedi ki deli gibi aşıktım Pelin dedi. Ben anlıyorum dedim. Zaten başka şuursuzlukla nasıl dedim yani o yapılabilir. Hani bu tabii ki gündeme gelecek ama bu kadar konuşulmalı mıydı? Gülşen hiç yorum yapmayarak kapatacaktır olayı diye düşünüyorum. Mesela Gülşen'in Çünkü Reha Mutlu'yla sevgili olduğunu hatırlayan var mı? Yok. Bak ses gitti ama. sesi alamıyoruz teliften dolayı tahmin ediyorum. Bu işte şeyi anlatıyor. Ses yok. Ağustos ayında, Aşkım 2005 yılının Ağustos ayında Ha. Erol Köse boşandığını bana belirterek artık evli bir insan olmadığını söyledi ve Ağustos ayından itibaren bir ilişkimiz başladı. Özel bir ilişkimiz başladı aramızda, iş dışında. Daha sonrasında 2 ay öncesine kadar yine kendisinin boşanmış bir insan olduğunu biliyordum ve ilişkimiz geçtiğimiz 2 ay öncesine kadar devam etti. Ta ki ben eşi Ajlan Hanım'la telefon görüşmesi yapıp hala evli olduklarını öğrenene kadar ilişkimiz devam etti. Ben evli olduğunu bildiğim hiçbir erkekle bugüne kadar birlikte olmadım. Bundan sonra da olmayacağım için Ajdan Hanım'la telefonda görüştükten sonra hiçbir iş dışında hiçbir ne mesajlaşma, ne telefonlaşma, ne görüşme, hiçbir şekilde alakam kalmamıştır Erol Köse'yle. Evet, magazin tarihinin ne dedin senden sonraki, belki önceki en önemli anlarından biri. Ne söylemek istersiniz? Saç rengi giymiş. Buyurun. Valla işte yani şey de yani o kadar karıştı ki bu konu. Yani artık yani evliydi ve hani gerçekten Gülşen'le ilişkisi varken evine gidip normal evliliğini devam mı ettiriyordu? Yoksa resmiyette bir boşanma davası vardı ve o süreçte miydi? Efendim bilmem ne miydi? O ondan astronomik rakam istiyordu, bütün mal varlığını istiyordu da o yüzden mi olma falan. Böyle yani artık karıştı gitti ortalık ama ben tekrar söylüyorum bu konunun tekrar ortaya çıkmasını doğru bulmuyorum. Yani ben
ben çocuğu var diye konuşamazlık edemeyeceğim. Yani ben de öyle bir şey yok. Hani anne o konuşmayayım kusura bakmasın yani. Ben Geçmişim ama bunu her şey Gülben Ergen vari her şeyden önce ben bir anneyim o şeklinde yapıyor. Evet o yani benim o annelik bende çalışmıyor. Yani olmadığım için değil. Ben ama o olsam şey değil. Hani bu söylediğim başka bir yer. yani yeni tabii yeni şimdi çocuklar her şeyi biliyor falan ama hani o anneyim silahı artık hani siz bazı kadınlar kullanmıyor ama bazı kadınlar için de her haltı ye atıyorum. Tenzih ediyorum. Sonra da ben ama anneyim arkadaşım. Yani ne güzel ya. Vallahi maşallah yani böyle o da olmuyor. Biz anne olmayanlar ne yapacağız? Neyin arkasına saklanıyoruz? Yani şey yaparsın geçmişte böyle de bir ilişkisi olmuştu bilmem ne falan dersin ama yani biliyor Yeterli diyor. bilmiyor muydu? Bilse böyle mi olurdu şöyle mi? Ya olmuş artık yani yapacak bir şey yok. Evrakta sahtecilik yapmış adam. Arayıp Ha bulabilir evet ya bir de ben bunu bilmiyordum. Peki şeyi söyleyeceğim. Mesela Seda abla der ki Seda Sayan çok severim ben Seda ablayı bu arada. Bayılırım. Bana yani hep diyor ki GBT alın adamlardan hani. Mesela biriyle tanıştın ver diyor hani GBT'yi E-Devlet'ten falan. Ama bak sahtesini yapıyorlar yani o günün sonunda sen Onun yalnız Gaziantep'li ile ilgili de onun eski eşinin kağıt üzerinde hala evliyken ilişkisinin başladığına dair bir belgeleri bir şeyleri vardı. Kendisi de sonra çıktı dedi bu da yeterli değilmiş. Öyle şeyleri var yani. evet Hayat evet. söylediğim gibi bak şunu söylüyorum. Ben kimse evli biriyle beraber olsun demiyorum. Ama evlilik 2 ay, 1 ay falan değil ya. 2 gece eve gelmeyen adamla sen ayrı sayılırsın. Yok Ya artık. gel, Yok ne artık demek ayol. gelmemek ya? Ne demek O gelmemek? kadar da Evine değil gelmemek ya. ne demek? Pelincim ne demek ya? Bir Ya insan evini terk ediyorsa artık çoluğunu çocuğunu görmüyorsa bir de bunun üzerine 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene olmuşsa bu ayrı bir şey de 2 gün değil canım. Yani bir ay hiç gider de bilmem ne olmaz. yapar falan. İki günün de olmaz. Bana göre olmaz yani. Ne demek? Benim kocam nerede kalıyor 2 gün? Yani gitti bir böyle kafası yani belki benim için de olmaz ama hani Kafa olan dinleme, olduğunu anlıyorum ben onun kafa yani. dinlemeye 3 sene gidildiği Hani söyleniyor bir yani. gitti bir Sene hata ne yaptı. Bir bu gönül adam duvarlara eğlendirdi. sene. Şu kadın var ama ya benim kocam işte bir gitti bir gönül eğlendirdi. Bilmem ne yaptı geldi falan. Bu Ya kadın var yani. olmaz. Bunlar ya evliliği de Bence bu hale, de olmaz da var ama bu kadın yani. boşanmayı da bu hale getirmesin Ulan kimse. erkeğin elinin kiridir lafı var ya bizimki elinin Ben bir bunu kiri de demek geldi falan hani. yok iki gün gelmemezlik yapamaz yani. Ne demek o ya? Ben de Şahsen yapamam. ben yani bu konuda yorum yapacak son insanım ben 2 kez evlendim. Ben bensiz tuvalete gidemez yani. Beni geçin ben akıl yani Ay, benim yani ondan sonra tutup da 3 sene evde olmayan adam ama o evliydi diye lanse edersen sen de evliliğin içine de ediyorsun. Doğru yani öbür metreslik müessesesini de bir karıştırıyorsun. abi bir de evet öyle bir müessese vardı. Ya bir de bazı Aynı adamlar da istemediğiniz 3 zaman sene boşanıyor. başka bir hayat yaşayan ve davası devam eden adamın hayatındaki kadın metres midir, sevgili midir? Bir dakika Allah aşkına Derya şu soruya da cevap verin. Sevgili canlar değil mi bize soruyorsunuz herhalde. Eşiniz sorup izin istese de mi olmaz? Hayır olmaz. Ne demek 2 gün Bak, başka? izin istiyor olmasını bizi tanıyorsunuz demek ki. Tabii ki bir desturla gelecek. Yani bilmiyorum ya. Bugüne kadar izin vermedim ben şahsen. Şöyle bir İzin tarıyorum. isterseniz hanımefendi ben 2 gün gideceğim de başka kadınlara bakacağım. Ben böyle kafamı Mehmet Ali Erbil gelmiş bak. Evlenmelere doyamayan Mehmet Ali Erbil ve kronolojisi. Ne diyorsun? En son boşandı yeni sevgilisi 23-24 yaşında bir kız. Niye boşandı bunlar? İşte bir önceki hanımefendiyle böyle bir galiba yakalanmış o da işte. Klasik her zaman olduğu gibi. Yakalanmış ve hemen kız gidip boşamış mı? Ama ötekine dönmüş. Öteki de 23-24 yaşındaymış. Çok Ben güzel. ona çok Ben üzülüyorum. bayılıyorum abi. Ben çok o kızı zaten çok seviyordum. Çok duruşlu bir kız o. Bir Yani boşandığı kızı. Okey evet. ama Mehmet Ali Erbil'in 23-24 yaşındaki genç kızlarla beraber olması bir tek Ne bana mı kardeşim garip onu geliyor? kendi ailesi düşünsün. Kendi izleyeni düşünsün. TikTok'ta izlemesin kimse. Mehmet Ali Erbil'in kızı 23-24'ten büyük değil mi Yasmin? Büyük. Tabii büyük. Yani ne yapacaksın? Yapılabilecek bir şey yok. Ben öbür kızı takdir ediyorum. Abi siz erkeklere bu konuyu normalleştirirseniz yani 2 gün gitsin kafasını dinlesin gelsin 3 senedir yok olsun o kafasını dinliyor bana geri dönecekti falan gibi şeyler yaparsanız bu erkekler 23'e de bakar 18'e de bakar 15'e de bakar. Bir şey söyleyeyim. 3 sene kafasını dinleyen bir adam olabilir mi ya? Yani 3 Var düşünsene. ben 3 tanıyorum. sene. Ben tanıyor musun? Ben şahsen Ben eğer tanıyorum bir tanem yani o öyle olduğu iddia edilen birini görüyorum hatta her gün görüyorum. ben de o zaman ya ben de şuradan sadece şunu söylemek istiyorum.
Hanımefendi 3 sene kafa dinlenir mi? Hangi kafa 3 senede toparlanmamış? Böyle bir şey olabilir. Hani her şeye saygım var ama 3 Sene kafasını dinleyen adamı zaten senin önce defol git demen lazım. yani yani arada yani dinleyebilir. 10 sene sonra mı Bir gelmesi? de ablacığım sen 3 sene o kafasını dinlerken sen ne yaptın 3 sene? Demek ki o da bekledi. Hani Godoy'u da bekliyoruz böyle. Niye erkeklerin gitmesi normal, kadınların beklemesi okey? Ben Yani beklemiyorum. Hiç normal değil. Ben beklemiyorum. Bekleyeni de anlamıyorum. Nurdan hoş geldiniz. Burada bu arada bir tane erkek izleyici girsin de bize bir şey söylesin. Diyor bakıyorum Derya diyor ki hayır yanlış anladım. gezecekse tabii gitsin canım. Diyor ki ben sevgiliyle erkek erkeğe çıkamaz mı diyor sizin hayatınızda. Erkek erkeğe çıkamazsın. Biz kavga edip kafa dinlemeye gitmekten bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Erkek erkeğe de böyle bir ay falan nereye gidiyor canım ya? Bir ay. Askere mi gidiyor? Nereye gidiyor? Zaten sen bana gelsen desen ki benim sevgilim var Demet, bir aydır erkek erkeğe kafa dinliyor. Benim Derim ki elince sevgilim olamaz. kafa dinliyor da vücudu ne yapıyor diye sorarım. Yok yani gördüğünüz gibi Derya Hanımcığım biz bu konuda biraz şeyiz. Şimdi diyecekler ki hiç modern değilsiniz. Benim zaten modern Hayır, olmak. modernlikle bir alakası yok. Bizi iki insanın sadakati ve sevgisi dışında ilişkide tutan hiçbir şey olmadığı için böyleyiz. Bir de şeyi de soracağım. Bu hani ayrılık ve boşanma meselesinde diyorsun ya esasında mağdur oluyor insanlar. Mesela 3 sene 5 sene bitirmiyor o kadınlar. Nikah bende falan. Şimdi yeni bir düzenleme geliyor mu? Burak ne diyor? Canım Canan'ım ne diyor? Ya biz bu ara işte magazinci müsveddesinin hesabıyla uğraştığımız için bu konulara çok gelemedik. Bir değişiklik oldu mu? Kanunen bir şeyler oluyor diye düşünüyorum. Kanunen şöyle boşanacaklar. Hı hı. Ve sonra mal paylaşımına gidilecek. Sonra velayet davaları görecek. Ama orada çok önemli bir trik var. Eğer iki taraf da boşanmak istiyorsa, iki taraftan biri boşanmak istemiyorsa yine aynı şekilde süründürür. Ya arkadaşlar yani ben konuşmayayım ben evlenmek için. Çünkü Akın Gürlek işte çıkıp dedi ki ya bu merak hani göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalardan biri artık böyle olmayacak insanlar mağdur oluyor dedi. O yüzden dedim yeni düzenlemede farklı bir şeyler olmuyor. Yine de yani dava dosyasının içeriklerine falan baksan yani rezillik rezalet yani böyle bir şey olamaz. Ya bu arada kadınlar çocukları da çok kötü kullanıyor. Ben bunu da anlamadım. Ben var ya yemin ediyorum sana anıtı dikilecek kadınmışım be. Bu adliyeye gidip duymuştum. O zaman yapmıştık bunu. Yayında bir kez söylemiştim. Sonra alınmıştı üstüne biri. Hatırlıyorum. Tövbeler olsun. Adliyeye gidip böyle vazgeçtim falan diyen kadın var değil mi? Tost dedim geri gittim. Manyak yani insanı geri gelen kimdi ya? Biriydi o tost. Evet ben geldim. Bugün vazgeçtim. O herhalde hani işin artık eğlencesi boş hani işi şeye dökmüş hani. Bugün evet hayır diyorum. Sen izlemiyorsun. Ben her sabah izliyorum biliyorsun. Müge Anlı her sabah ne diyor biliyor musun? 20 küsur senedir yayıncıyım. 10 senedir erkek hakkı savunuyorum diyor. Ya bu diyor kadınların yaptıklarına inanamıyorum diyor ya. Bana da herkes diyordu ki siz kadınları çok savunuyordunuz. Ben hayatımın en büyük kazıklarını yediğim için son bir senede. O yüzden yani şöyle söyleyeyim size asla üzülmemesi gerekiyor. Evladı neyse evladımdır. Gerekirse ben bakarım dediğim yerden Allah bin belasını versin diyeceğim yere geldim. Ve bu arkadaşlarım bana diyorlar ki sen manyak mısın böyle bir şey neden söylüyorsun? Hani niye bu kadar gönüllüsün, bu kadar isteklisin falan derken bu hale geldim. Bana kimse kadın hakkı falan demesin. Kadınlara iri yarı diyerek aşağılamak nedir? İri yarı demek aşağılamak demek değil ben de iriyim. Şeyda Hanımcığım niye yani Bircan için söylüyorsun. Bilal diyordun Bircan'ın da. Dur şimdi. Nevzat Bey bu rezaleti hatırlatmam. Öncelikle buradan anıyorum sevgili Hakan Kamburoğlu'nun az önce evet screenshot'ını gördüm. İlk ben ne okudum diye ilk onda görüp onda paylaştım. Ne bu? Bu çok iyi. Bak bunu ben okumak istiyorum. Bak bu çok iyi. Bunu konuşalım. Bu ne bu? İş insanı Burak Özberk 2012 yılında evlendiği eşi Burçak Özberk'e boşanma davası açmış. Burak Özberk'in 18 Mart'ta bulup okuduğu günlükte bugün kaç Mart? 30. Öncelikle bu hız için tebrik ediyorum. Yani 18 Mart'ta okumuş 30'unda magazine düşecek kadar boşanma davası ilerlemiş. Yememiş hiçbir şey. Evet. Bir de o çok ilerlemiş. Doğru evet. 18 Mart'ta bulup okuduğu günlükte eşinin kendisini bazı isimlerle aldattığını yazdığı öne sürülmüş. Tamam. İddiaya göre Burçak Özberk günlüğüne eşini oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz. Tamam. Ve
basketbolcu Gökhan Şirin'le aldattığını, 2 basketbolcuyla da ayrı ayrı ilişki yaşadığını, Erdeniz ve Şirin'le duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşadığını yazmış. Burak Özberk 100 milyon TL'lik tazminat talep etmiş. Şimdi birincisi, ben bir kadın olarak herhangi bir kadının kocasını aldattığını günlüğüne yazacağına inanmıyorum. Kadınların aldatması belli olacak şeyler değil bana göre. Ama hanımefendiye sorulduğunda hanımefendi demiş ki ben manifest defteri tutuyordum. Çok iyi bir şey söyleyeyim. Kimdi? Burcu Hanım. Burçak mı? Burçak Hanım. Benim de manifest defterim var. Allah vallahi bak yemin ediyorum. Manifest defterim var. Mesela ben dinlerken bu arada şuradayım. Şimdi mesela ben Caner'i tanıyorum arkadaşlar. Caner Müge ile evlenmeden önce tanıyorum Caner'i. Yine burada da Caner arkadaşım. Zuhal Hanım'da da Caner arkadaşım, tanıyorum Caner'i. Çok tatlı bulurum. Mesela ben de Caner'le Müge'nin şeylerini böyle Instagram'da şeye alıyorum. Hani manifest ediyorum. Ulan ne güzel yani evlen. Çok böyle tatlı gözüküyorlar. Ben de bakıp benim de olsun keşke yahu dediğim bir görüntü. Demek Öyle ki günlüğe yazacakmışsın. Yanlış. yapmadım. Dijital Ama ortam, yani yazılı ortama geçmen lazım. hani öyle bir manifest miymiş acaba? Hani ben de böyle istiyorum, hani böyle bir evlilik, işte benle böyle ilgilenen bir adam istiyorum falan mı dedi gibi yazdı acaba da fotoğrafını falan koydu mesela. Fotoğrafını Kıvanç mı? Tatlıtuğ'u koyun. Benim de Kız ya evli Kıvanç, kadın. Evli 2012 yılından beri evli. Yanında başka adam var. Başka adam varken manifest defteri tutup başka adamı koymak mı demek? ya şöyle bir şey olabilir canım, hani Allah'tan ümit kesilmez. Ayol, biz burada erkekleri linçlemiyor muyuz? Siz Instagram'da squat videosu like'lıyorsunuz diye. Manifest nedir ya? Bir şey söyleyeceğim. Burcu Hanım mıydı? Burçak Hanım ya, inanılmaz yaratıcı buldum. Çok hoşuma gitti. Ben de Yani yaratıcı bu arada. çok iyi. Manifest ettim. Yani diyor ki Şey evdekinden gibi ya, bana izlenimi yarattı. Hani yatakta kocanı basarsın ve saçmalama üst kattan düşmüş falan. Hani o seviyede bir savunma gibi geldi bana. bak, Derya diyor ki manifest defterine bunu yazan adama kadın defteri büküp yedirsin. Adam yazmamış, siz karıştırıyorsunuz. Yazan kadın. Hep adamdan bekliyorsunuz değil mi ya? Burada kadın yazmış manifest defterini. Hangi erkek manifest defteri tutuyor ayrıca? Manifest defteri yani beni şaşırttı açıkçası. Vallahi yani peki hakim ne diyecek? Tabii yemeyecek bunu hakim. Ne diyecek? Peki açın defterinizde başka ne yaz- Arkadaşlar hangi ülkede yaşıyorsunuz ya? Gerçekten yani hangi ülkede manifest defteri manifest defteri karşılığı 100 milyon TL. Bu arada bu insanlar kim? Sen tanıyor musun iş İş insanını? insanıymış Burak Özberk, bilmiyorum ama peki şunu soracağım kapatmadan hakikaten. Acaba Bak, kadın eski basketbolcu mu? Caner'i mi soruyorsun? Hayır. Müge Neden? Yani demek ki kadının basketbola bir zaafı var. akıllı demek ki kadın canım, boylu postlu insan arıyor yani. Ben her zaman size boşu boşuna Pelin bütün erkekleri tamamen fiziksel olarak. Ben bak bir şey söyleyeceğim. Her zaman bu sığlıkta kalacağım. Ben güzel adam seviyorum kardeşim. Boylu postlu insan seviyorum ya. Allah Allah, gözüm güzel görsün istiyorum. Bu nedir, bu suç mu? Çok seviyorum. Yani ben ya hanımefendinin bir basketbolla alakalı bir zaafı olduğunu düşünüyorum. Doğru noktada bence. İkisi de basketbolcu. Demek ki bunu manifestlediğine göre en azından şunu dememiş. Belki oğulları vardır. Hani manifestledim oğlum da bunlar gibi olsun. Kocasını baskete başlatsın mesela. Burak Bey olmaz mı yani? Günün sonunda en nihayetinde bir top alacak. Herhalde 2 turnike atar yani. Çok da zor bir şey değil. Demiyoruz. Ben şimdi şeye gidiyorum. Decathlon'a gidiyorum. Basketbol topu at. Ben bu manifest şeyini çok okey, yani seneler önce Sayın Çin'e iyi yayınlar diliyorum. Konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Efendim konuğum değil, kendisi. Her pazartesi beraber yayın yaptım. Demet Işıl. Olsun. O yeni gelmiş herhalde. Yeni geldiniz herhalde ama konuğum değil, her pazartesi göreceksiniz. Evet. Ben bu manifest defteri hikayesini şöyle yapmıştım. Seneler önce işte bu Salih Keçeci ile TV8'de program sunarken, yemin ediyorum bulursunuz YouTube'da. Her sabah böyle önümde gazeteler oluyordu o zaman. Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak bir fotoğrafı vardı. Onu ben her sabah böyle 2 sene yayın yaptım, böyle karşıma aldı. Ona baka baka yayın yaptım. Soruyorlardı, gösteriyordum da zaten. Başak'ın falan haberi var yani. Adama böyle seyrede yayın yaptım. Sabahları güzel gözüm gönlüm açıldı mesela. Bence çok mantıklı yani. Manifest işte. Pelin'cim defter alman gerekiyormuş. Ben alayım sana defter.
Bu saatten sonra Abi, günlük tutma olayı bu arada son dönemlerde dinlediğim podcastlerde ve psikiyatristlerin falan acayip yönlendirdiği bir şey. ben E, tutuyorum ya. Ama biraz herkes eline manifestine hakim olsun. Yani ya da çok iyi saklayın. Yani ben bir kadın, bu arada aldatma ile ilgili de şunu da söyleyelim. Madem linç gelsin ismi. Daha önce de edilmiştim. Kadınlar da aldatır. Yani böyle erkek aldatır falan. İnsan Kadınlar aldatır. aldatıyor ama kadınların yakalanması çok zor. Evet Gör, abi, yakalanmıyor. test defterini görene kadar yemiş. Yani defter tutmayan kadınlar da vardır diyelim. Aklına Kadınlar vardır, defter tutmayan kadınlar vardır. Caner'e de buradan selamlar. Çok tatlı baba oldu bu arada. Ben Yazık ama bu adamın başına devam bir şey gelmiyor mu ya? Ben başka bir şey daha Evet. hatırlıyorum. Ya serseri imajı olan biri. Yani hani serseri kılıklı, fakat hani öyle de değil. Hiç öyle değil. İşte görüyorsunuz, çok tatlı baba oldu. 2 tane çocuk. Görüyorsunuz, manifestlenecek kadar tatlı. Tatlı bir insan ve de çok tatlı baba oldu. Belki de aileyi manifestlemiştir diye düşünüyorum. Burak Bey de üşenmemişsiniz. Karınızdan 100.000 lira para mı istemişsiniz siz de? Yani manevi 100 bin tazminat istese iyi, 100 milyon. 100 milyon yuh. Yani erkeğe tazminat istemek yakışıyor mu Demet Hanım? Kadına da yakışmıyor. Kimseye yakışmıyor yani. Ama erkek isteyince Hayatta hiç kimsenin fiyatı olamaz. herkes herhalde bu bölümü şu ana kadar eğer sinirinizden kapamayıp da izlediyseniz burada şu an kapamışsınızdır diye düşünüyorum. Özel izleyicilerimize söyledim. Biz de sizi çok özledik. Efendim pazartesi günleri Demet Işıl'la 1-1,5 arası, bazen uzatıyoruz da, burada oluyoruz. Gündemi değerlendiriyoruz. Takip edersiniz. Ya kanala abone olursanız sevinirim. Ben Evet iki ay- arkadaşlar. Özellikle buradan söylüyorum. Pelin'le bir yarış halindeyiz. Pelin'in kanalında en hızlı şekilde 50K'ya çıkartacağız. Ben de kendi kanalımdan da push ediyorum. Kendisi de artık sağlığına kavuştu. Tüm içeriklerine devam edecek. Her pazartesi burada olmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bence en son bölümdeki bugün konuşulan konunun hemen shortsunu girip linç gelsin, tekrar hoş geldin diyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bence de Caner'li bölümü alalım, değil mi? Bence de Caner'li bölümü alalım. Bircan Bali ile Zuhal'in arasında kalırsak ben kaldırabileceğimi zannetmiyorum. Bircan'ın tarafındayım. Baştan söyleyeyim. Asla karşıma almam. Bana iri diyebilir. Ben de çok okeyim yani. Biz Bircan Bali'yi karşımıza almıyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. Nevzat Bey, ellerinize sağlık. Her pazartesi burada olacağız. Sosyal medyadan da takip ederseniz, kanalda abone olursanız ve de şunu konuşun, bunu konuşun derseniz, aranızda boşanamayan varsa, efendim boşanma problemi yaşayan varsa falan çok boşanma problemi. Bir harfi değiştirsem başka bir yere gidecek. Tam kapa artık. Kapa yayını. Buradayız. Yazın yorumlara. Sizi seviyorum. Dikkat edin. Bay bay.